Sabahın köründe. Çok da uyuyamadım. Gözlerim şiş gibi. Neredeyiz? Buna değecek bir yerde. Hatay'da bir gün doğumu çekelim dedik. Ama bugün hava bulutlu. Dünyanın her yerinde şu yazıları en çok eleştirenlerden biri benim ama her şehre gittiğimde de rastlıyorum. Hatay'da da var tabii. Sabahın köründe o çekimleri yapamayınca. Burası boşken en azından gündüz çünkü çok kişi burada fotoğraf çektirmek istiyor. İlk fotoğrafı ben alayım dedim. İçinden nehir geçen şehirler gerçekten huzurlu bir hava veriyor. Şehre başka bir hava katıyor. Hatay'da belki kendisinin bu güzelliğini Asi Nehri'nden alıyor. Avrupa şehirleri gibi olmasını bu sağlıyor diyeceğim. Pek de nehri kullanamıyoruz galiba ya. Bizde bu kültür neden yok? Anlamış değilim. Asi Nehri kıyısında kahvemi yudumlamaya çalışırken sabahın köründe biraz da bulutlar dağılsın diye Hataylıların bu kadar spor yaptığını bilmiyordum. Burası gerçekten kalabalık. Bayağı kişi spor yapıyor. Sabah sabah takdir ettim vallahi. Şehir merkezinin en merkezi noktasındayım. Yani Atatürk Anıtı'nın olduğu yerde. Bugün özel bir gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümü. Ve az sonra burada bir tören düzenlenecek. Sabahın erken saatlerinde. Ben de daha kolay. En azından buraya düzen alınmadan önce çekimini yapmak istedim. O yüzden buradayım. Neredeyse ortasına geldik. Hatay'a bu tarihte bile gelseniz sıcaktan yoruluyorsunuz. Sıcak terletiyor, yoruyor. Bir de bu maske işi zaten ciddi anlamda yoruyor. Kurşundan da biraz soda, çay, kahve artık ne istersek içelim. Sonrasında yola devam edeceğiz. Bir de bu kalabalık sokakta yaşıyor gerçekten Hataylılar. Şehirleri nasıl öldürmüş AVM'ler. Hatay'da görüyorsunuz onu. Sokaklar valla şen yani. Tamamen canlı sokaklar var. Nefis bayıldım ben. Bakın böyle işini layığıyla yapan insanlara bayılıyorum. Bak sodayı nasıl güzel bir şekilde servis etmişler. 1 lira 2 liralık sodayı da getirirken bakın. Nefis. Aferin Hatay'a. Neymiş buranın ismi? Hatta ismini de söyleyelim. Kurşunluhan'da haytalı ve şerbetçisi. İsim de enteresan. Buraya gelin olur mu? Talihsiz bir zamanda gelince Hatay Arkeoloji Müzesi bir hafta kapalı olmuş. Biz de yaklaşık bir hafta burada kalacağız. Bir hafta boyunca kapalıymış ama Hatay'da alternatifiniz var mı? Tabii ki Arkeoloji Müzesi alternatifiniz yok ama Müze Otel isminde bir yer var. Burası çok ünlü biliyorsunuz, çok da trend oldu. Bir otel yapmaya çalışmışlar buraya ama o dönemde kazının altında çıkan yani temelinde çıkan arkeolojik eserler sonucunda ne yapılmış? Kazı devam etmiş ve enteresan bir yapı ortaya çıkmış. İnşaat durdurulduktan sonra yeniden bir mimari proje üretilmiş. Bir şekilde Kültür Bakanlığı burada kazılara devam etmiş. Aşağıda biraz sonra göstereceğim size tamamını. Bir takım kalıntılardan sonra enteresan da bir bina ortaya çıkmış. Bina gerçekten enteresan çünkü mimari açıdan bence arkeolojik değeri kadar da ileride en azından farklı bir değeri olacaktır diye düşünüyorum ama hani arkeolojik olarak tam ortaya çıkartılmış mı? Kaynağından dinlemek isterdim onu. Bir arkeologdan dinlemek isterdim. Çünkü gerçekten enteresan olan aslında arkeolojik yapı dışında şu anda üstüne yapılan modern yapı da farklı bir olay ortaya çıkarmış.
müze otel ne ola ki diye soruyorsunuz belki Hatay'a geldiğinizde veya Hatay hakkında bir şeyler okuduğunuzda. İşte müze otel tam olarak da bu. Bakın arkamda Roma hamamı kalıntıları var. Hemen bu tarafta Helenistik dönem duvarları var. Şu anda güneş ışığından patlıyor herhalde, orası gözükmüyor. Ama hemen üstümüze bakarsanız da burada da otel odaları var. Hepsi için söyleyemem ama sanırım birçoğu hem müze tarafına bakıyor hem de yol tarafına bakıyor. Yani hem dışarıya bakan tarafları var hem de otelin içerisinde bu kalıntılar bulunduktan sonra farklı bir proje yapılmış. Burası Kültür Bakanlığı'na devredilmiş projeden sonra. Herhalde bizim ülkemizde başka örneği var mı bilmiyorum ama müze kartla girilen tek otel. Gerçi otel bölümüne buradan girilmiyor. Hemen başka bir giriş yapmışlar. Kültür Bakanlığı'na devredilen kısmında da hemen bir müze oluşturmuşlar ki bu gezi alanları burayı gezmek için ideal bir yapıya kavuşmuş hem de modern bir görüntü vermiş. Otel odalarını şöyle arka tarafta kalıyor ama görebilecek misiniz bakayım? Evet, bunlar hepsi otel odaları. Otelin gerekli diğer belirli mekanları. Diğer tarafta da otelin normal lobisi falan var. Bu taraf müze otel olarak pazarlanan yer ya da müze gören oda diye mi satılıyor artık tam bilmiyorum. Bir gün davet ederlerse gelir bakarız. Bakın böyle de Roma hamamı görüntüleri de tam arkada yer alıyor. Hemen Helenistik duvarları göstereyim size. Burası da enteresan. Şöyle bakalım. Evet. Ve oteldeyiz. Enteresan. Hatay'a gelmek için çok fazla sebep var. Bir de ışığın olduğu tarafa geçelim. Çok sallanıyor biliyorum ama normal. Evet, buraya geçiyoruz. Aşağıda gerçekten çok değerli mozaikler de var. Halen kazı çalışmaları devam ediyor mu tam bilmiyorum. Sorarım onu ama etkileyici bir yer. Hatay'da yemek yemekten falan fırsat bulursanız mutlaka müze oteli görmeye de gelin. Gerçekten enteresan. Hele konuyla ilgileniyorsanız, hatta bizim gibi biraz da şanssızsanız, şanssızlığımız ne? Arkeoloji müzesi kapalıydı. Bir daha ne zaman geliriz Hatay'a bilmiyorum ama arkeoloji müzesini görmeden gitmek biraz kırıcı oldu. Yemek yedik. Ne yemeği yedik? 10 Kasım günü Atatürk'ün sevdiği yemeklerden yedik. Hatay'da gastronomi evindeyiz. Burası da nefis bir yer. Gelirseniz mutlaka oraya gidin. Hatay'a geldiğinizde yemek yenecek yerlerden bir tanesi dediğim gibi Hatay Gastronomi Evi. Bakalım Hatay Gastronomi Evi'ne geldiğinizde neler yeniyormuş. Tabii benden dinlemeyin. Ben çünkü hepsini götürdüm. Ne yediğimi bile çok bilmiyorum. Yazılarda yazarım ama şimdi buraya geldiğinizde neler yenmesi gerektiğini bakın kimden öğreneceğiz. Evet, kim? İpek Aslan. İpek Aslan kim? Merhabalar. Hatay Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nin yöneticisiyim ben. Hoş geldiniz Hatay'a. Hoş bulduk. Hani o ilk yediğimiz ıspanaklı çorbanı evet, unutuyorum ama. Ispanak bohrani. Hakikaten Nefis benim bir de şey. favorim. Efsanedir. Ispanak tam mevsiminde tuzlu yoğurtla yapılan baş biberli harika bir lezzettir. Şimdi Hatay'a geldiğimizde ne yiyoruz? Bugün ıspanak Ne yememiz bohrani, lazım? evet, özel zaten bir yemeği verdik. Oruk tabii ki olmazsa olmazdır. İçli köfte değildir Evet. oruk. İçinde de ceviz vardır, nefistir. Dehrucet, ıspanaklı fellah köftesi diyoruz. Tebule salatamız nefistir. Tam size göreydi zaten bence. Ve enginar yatağında ekşili sarma. Enginarı söylemem lazım. Herkes enginar diye, Ege diye inler aslında ama Atatürk hasta yatağında enginar istiyor ve ona Yayla Dağı'ndan, Hatay'ın Yayla Dağı ilçesinden türlüyor ama tabii ki yetiştirilemiyor. O yüzden bizim enginar, biz sahip çıkmaya çalışıyoruz çünkü atamızın emaneti diyoruz. Haftada bir gün mutlaka menümüzde enginar vardır ve maklube. Bir de haftada bir gün dışında bugün 10 Kasım diye enginar biraz da ondan var herhalde değil mi? Tabii ki emanet olarak görüyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz ve maklube yemeğini ikram ettik. Orta Doğu esintisinden kalma. Siz nasıl gördünüz? Asıl size soralım. Valla ben bayıldım işte. Hani sadece isimlerini bilmiyordum. Bir takım yediklerimin en azından. Ama o çorba işi çok hoşuma gitti. Diğerleri mutlaka çok güzeldi de çorba hiç tatmadığım bir lezzette. güzel. Nefisti valla. Geldiğinizde dediğim gibi en azından İpek Hanım bulun. Ben yine çok fazla şey anlatamayacağım. Siz İpek Hanım bulursunuz. Arkamda efsanevi yuvarlak masa şövalyelerin oturduğu Kral Arthur'la birlikte masa. Değil tabii. Nefis bir müzedeyiz. Bitkilerle buraya ait ya da Hatay bölgesinde yetişen bitkilerle tıbbi yağların olduğu nefis bir müze var burada. Kentin hafızası için harika bir kayıt oluşturmuşlar. Vallahi emeği geçenlere tebrik ediyorum. Bu tip işleri alkışlıyorum hep. Antakya'da Hristiyanlığın ilk kiliselerinden birisi St. Pierre Kilisesi. İşte aynısı Kapadokya'da da var. Kayaların içerisinde kiliseler zaten her yerde var falan derseniz. Burası biraz daha farklı. Hikayesinde hem okursunuz hem anlatırız yine. Çünkü hızlı bir program yapıyorum şu anda. Gezmek zorundayım. Diğer bazı yerlere de yetişmek gerekiyor. Buraya geldiğinizde mutlaka alt tarafta bulunan arkeoloji müzesine de uğramayı, hatta arkeoloji müzesinin dışında müze otele de uğramayı unutmayın. St. Pierre Kilisesi'ndeyiz. Kaya kiliseler tarzı yapılmış bir kilise ama tabii ki daha sonraki onarımlarla bu hale getirilmiş. Bir takım yerleri her yerde olduğu gibi yine sökülmüş. Duvarlarda herhangi bir şey pek göremiyorsunuz çünkü belirli dönemlerde sıkıntılı anlar yaşamış. Ama önemli figürler var mimari açıdan, Hristiyanlık mimarisi açısından. O yüzden de görülmesi gereken yerlerden biri St. Pierre Kilisesi. St. Pierre Kilisesi'nin burada öyle kardeşlerim var. Gelen turistlere de yardımcı oluyorlar. Senin ismin ne? Ömer. Ömer. Senin ismin ne?
Cemal. Türklere mi rehberlik yapıyorsunuz? Abi Türkler, İngilizler. Sen İngilizce biliyorsun. Abi biz onlara Bana İngilizce anlatsana buranın tarihini biraz. İngilizce bilmiyorum da rehberlerini anlatıyoruz. Rehberleri de şey yapıyor. Rehberler bilmiyor mu buraya gelen? Bu da işte Kürtçe anlatıyor, ben de burada Arapça anlatıyorum. Sen Arapça biliyorsun, o Kürtçe biliyor. Harikasınız Ben oğlum. Arap. Harikasınız oğlum. Peki buranın tarihini nasıl öğrendiniz siz? Biz bunlara hadi anlatan kendi rehber kitapları. Ha, onlardan öğrendiniz. İşler nasıl? Abi Maske niye takmıyorsunuz? Ama bak şimdi maske takın, olur mu? Sonra sizi böyle görürse tur almaz. Ne peynir o? Normal peynir mi? İlk üstünden künefelik peynir hocam. Bizim buradaki kahvaltılık peynirlerin anası. Böyle esrarengiz bir şeyler olması lazım ya. Var, söylemiyoruz. Coca-Cola'nın... Burada herkes buranın sahibi değil. Çalışan var değil mi burada? Ben olayım Yusuf Usta. Çalışan var mı? Sen arkadaşım. Mesela o öğrendi gitti, ne oluyor? Var birkaç tane. Var değil mi? Ne yapıyorsunuz? Tenhada sıkıştırıyorsunuz. Hatay'ın şehir merkezine yakın bir doğa harikasındayım. Harbiye Şelaleleri. Harbiye Şelalesi ya da. Neden çoğul yapıyorsam onu da bilmiyorum bu ara. Sabah saatleri çok güzel bir kahvaltı yaptık. Karnaval isimli bir kahvaltı mekanında. Değişik bir alan burası. Biraz sonra çevresinden de görüntüleri göstereceğim size. Hadi bakalım, sus sesi. Şelalenin içinde birkaç bölüm yapmışlar. Suyu birçok yerden geçiriyorlar ve böyle iddialı tabelalar asmış bazı işletmeler. Ne diyor? Hatay'ın en eski şelalesine gider sadece 45 adım. Hadi bakalım, sayalım adımları. Eğer Harbiye Şelalesi'ne gelirseniz Hatay'la bu noktaya mutlaka gelin. Çünkü enfes bir görüntü var burada. Şu aşağıdaki görüntü oraya kadar inilemiyor ama buradan manzara ve seyir terası gibi yer yapmışlar. Çok ihtişamlı. Hatay sokaklarındayız. Akşam saat 11 oldu. Harika bir otelde kalıyoruz. Eski bir konak. Nefis bir yer gerçekten. Merkezinde, hemen göbeğinde. Bulunduğu sokak da çok güzel. Bu saatlerde en azından ışık yeterli değil. Yarın daha güzel bir çekimle gösteririm ben size. Hadi bakalım, iyi geceler olsun. İşte kaldığımız otel Şahut. Böyle bir yer. Arapça dilenci veya otel görevlilerin verdiği bilgiye göre aşk dilencisi anlamına geliyor. Güzel bir bina, birkaç konağın, birkaç evin birleşimiyle otel haline dönüştürülmüş. Personeli çok keyifli, çok güler yüzlü, çok ilgililer. Konumu inanılmaz merkezi. Buraya geldiğinizde konaklanacak iyi adreslerden biri. Gelirseniz selamımı da iletin mutlaka. Günaydın. Sabahın yine 7'si. Şiş suratlarla. Yine çekemedik aslında ama bu sabah daha önemli bir işimiz var. Sabahın köründe daha kahvaltı bile hazırlanmadı tesiste. Biz dalışa gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, Hatay'a kadar gelmişken dalmadan olmaz dedim. Hatay'da da insanın aklına aslında dalış hiç gelmiyor. Ben de muhtemelen dalmayacağım çünkü sabah şu anda çok erken. Kahvemi bile daha yeni içiyorum. Artı böyle maskeyle falan dalınmaz diye düşüneceğim ama tabii maskeyi herhalde çıkartabiliriz. Teknede en azından temiz hava var. Briefing devam ediyor. Bayağı bir mağaraları vesaireleri anlatıyorlar ama oluşum gerçekten çok iyi. Dalış meraklıların mutlaka gelmesi gereken bir yer. Ben hiçbir şey anlamıyorum.
Hocam şimdi bir şeyler anlatıyor ama Yasin Ceylan. beni de su üstünde ilgilendiren konular var. Herkes bir dalsın ondan sonra mutfağa bakman lazım. Ne yiyeceğiz abi bugün? Bugün bulgur pilavı, balık, salata. Teknede olmazsa olmaz balık değil mi? Olmaz. Bir de pilav ve makarna mı yapıyorsunuz genelde abi? Ayrıyeten yok, makarna hiç yapmadık bugün. Çorba da çok lezzetliydi. Çorba afiyet olsun. Bu şeyden sonra da sandviçimiz var. Tavuk Değil mi? sandviç. Oo süper. Giderken bu sefer Süper. Peki balık barbun mu abi? Barbun. Oo Birinci sınıf barbun. nefis. Evet. İnşallah beğenirsiniz. İsim neydi abi senin? Mesut. Mesut abinin Engin. hünerli elleriyle nefis bir yemek yiyeceğiz. İnşallah. Doğu Akdeniz'e geleceğiz dedik. Doğu Akdeniz'in harbiden tabloğusundayız. Bizim şu anda bulunduğumuz yer arkası beyaz kumsal dedikleri nokta ve tam şurası da Suriye. Orada bir Suriye gözlem karakolu var. Gözüküyor zaten. Dalış turlarında gelinecek noktalar arasında yer alan hani dalış noktaları arasında değil ama son dalış noktamızdan burasının kısa bir mesafesi var. Biz de Suriye topraklarına, daha doğrusu Suriye sınırına kadar gelelim istedik. Şimdi yeniden vatanımıza dönüyoruz. Günü fazla bir yürüyüşle geçirmiştik. Şimdi Samandağ tarafına geldik ve Kel Dağı Dalış Merkezi hemen arkamda görüyorsunuz. Burada birçok dalışla ilgilenen insan var Hatay'da. Biliyorum çok fazla aklınıza gelmemiş olabilir ama dalış Hatay'da önemli bir yer kaplayacak aktivite. Çünkü sanıyorum ileride daha da değerlendirilecek ve çok bakir bölgeler. Coğrafi oluşum çok güzel. Şu oluşumlara bakarsanız gerçekten inanılmaz etkileyici bir bölge olduğunu göreceksiniz. Dediğim gibi bir gün dalmayı düşünüyorsanız Hatay sizin adreslerinizden bir tane sos. Hem künefeyi falan da yedikten sonra iyi gelir herhalde. Bir dahakine ben de dalacağım sos. Hatay'da en ünlü noktalardan bir tanesindeyiz. Titus Tüneli'ne giriyoruz ve muhteşem bir coğrafyanın arasındaki insani Roma yapılarından bir tanesini göreceğiz. Hatay sürprizlerle dolu. Şimdi de çok ilginç bir Roma yapısının coğrafyaya hükmetmek için gerçekleştirilen bir Roma yapısının içinden geçeceğiz. Titus Tüneli. Hatay'a her gelenin mutlaka ziyaret ettiği, Hatay'daki en turistik noktalardan biri. Hem içerisinde bir yürüyüş yolu var. Diğer yürüyüş trekking rotalarına da bağlı bir alanın içerisinde bulunuyor. Şimdi Titus Tünellerinin olduğu noktaya geçiyorum. 2000 yıllık küçük bir köprüden geçiyorum şimdi. Geldiğinizde ziyaret kapısından girdikten sonra bir süre yürümeniz gerekiyor. Hemen arkamda gördüğünüz köprüyü geçeceksiniz. Oradan aşağıdan basamaklarla Titus Tüneli'ne doğru devam ediyoruz. Şimdi Titus Tüneli'nin doğal oluşumu yerinden insan yapımı yerine doğru geçiyoruz. O dönemde 1000 eserin geceli gündüzlü çalışarak oluşturduğu bir yer olarak söyleniyor. Kayıtları da var, kitabesi de var. Belirli konularda kaynakları hala duruyor tabii. Bir imparator döneminde başlayıp başka bir imparator döneminde devam ettiriliyor. Böyle enteresan bir yer. Bizim bu gezideki dostumuz da bu güzel kız. Bu Titus döneminde yapılmış, lejyonlar tarafından buraya bırakılmış bir kitabe. Diva Vespasianus, Büyük Vespasianus ve Büyük Titus tarafından yaptırılmıştır. Tüneli kastediyor.
meyve. Belki siz biliyorsunuzdur ama ben ilk defa rastlıyorum. Ağaç kabuğunu diyorlar. Kabun dememe bakmayın. Ciddi anlamda bir narenciye ürünü. Şubat gibi yeniyormuş. Henüz ağaçtan kopartamayacağım ama kocaman kocamanlar. Of Hatay Cumhuriyeti'nin, Hatay Devleti'nin Cumhurbaşkanı 2 Eylül 1938 ve 23 Temmuz 1939 tarihlerinde Cumhurbaşkanı olan Tayfur Sökmen, Hatay Devleti'nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçmiş. Etnografik eserlerle süslü. Çok başarılı bir müze olduğunu düşünüyorum. Güzel yapılmış. Biraz daha geniş bile olabilirdi hatta. Hani insan gezmek istiyor daha fazlasını. Ama künefe de öyle boş yapılan bir şey değil. Bugün kafadan uydurulup yapılan bir şey değil. Bakın kadim geleneklerde de benzer usullerle hala yapılmaya devam ediyor. Bu solmuş renkte gördüğünüz bayrak Hatay Devleti bayrağı. Normali aynı kırmızı renkte. Biraz sonra normalini de gösteririm. Ama bu orijinal bir bayrak. Hatay Devleti döneminde sancak olarak kullanılan, üzeri yaldızla yapılmış. Hatay Devleti bayrağında asıl ilgi çeken taraf yıldızının ortasının boş olması. Türkiye'ye katıldıktan sonra ne oluyor? Üzeri dikişle ortadaki yıldız dokunuyor. Yani eski hali tam olarak şu. Hatay Cumhuriyeti'nin meclis binası 1935 yılında Rasim Adalı tarafından Lübnanlı mimar Leon Benyuda'ya yaptırılmış. Nefis bir bina. Müzede böyle bir maketini yapmışlar. Biraz sonra dışarıda göstereceğim size. İşte maketini gördüğünüz bina tam da şu şekildeymiş. Dor Mabedi'ndeyiz. Dor Mabedi öyle bir yere kurulmuş ki zamanında. Bakın manzaraya. Ve burası için anlatılan bir efsane var. Kleopatra ile Antonius burada konaklama yapmışlar. Burada gecelemişler. Daha fazla anlatılan hikayeler var. Onların hepsine burada girmiyorum. Daha sonrasında da buradan manzarayı seyrettikleri de yine efsaneler arasında yer alıyor. Gerçi Kleopatra hakkında o kadar çok şey anlatılıyor ki kadıncağız mesela Türkiye'de bulunan kıyılarda neredeyse denize girmediği bir plaj yok. Ama burası gerçekten onun gelmesi için de mantıklı bir yer. Sadece güzellik vesaire gibi amaçlarla değil, deniz güzel vesaire için değil. Burada bir Dor tapınağı var. Hemen arkamda yer alıyor. O dönem için düşünürsek gerçekten etkileyici bir mekan. Ve Samandağ sahillerini gördük biraz önce arkamda. O bölgeye bakan nefis bir manzara içeriyor. Kleopatra ve Antonius bunlar her zaman işini biliyor. Kleopatra hakkında söylemek istediğim çok şey var. Onu başka zamana saklıyorum. En tepelerinde bir noktadayız. Saint Simon Manastırı. Harika bir noktada konumlanmış. Tabii ki manastır öğretilerinin o dönemki geç Bizans Hristiyan öğretilerinin de inzivaya çekildiği, belirli inanışlara sahip kişilerin yaşadığı bir yermiş. İşte onun kilisesinin içindeyim şu anda. Etrafta da bu bölgenin hala enerji ürettiğini gösterdiği bazı yel değirmenleri görüyorsunuz. Modern zamanlarda, modern dünyada da burası, bu nokta enerji üretmeye devam ediyor. Farklı bir şekilde olsa da. Merkezde tarihi belli olmayan bir cami var. Çok güzel bir cami, Ulu Cami. Bir Memlük eseri olduğu sanılıyor mimarisinden dolayı. Çok güzel bir eser. Tam merkezde. Bu bölgede geçen birçok depremden etkilendikten sonra bugünkü haline getirilmiş medrese odalarıyla, avlusuyla, içindeki narenciye ağaçlarıyla çok keyifli gözüküyor.
Musa ağacı denilen ağacı görmeye geldik. Rivayete göre ne oluyor? Hazreti Musa ile Hızır burada buluşuyorlar ve bu ağacın olduğu yerde dinlemek için bir mola veriyorlar. Molayı verdikten sonra Hazreti Musa asasını koyduğu yerden hemen yanında yer alan kaynaktan su içiyor. Oraya da Ab-ı Hayat çeşmesi deniyor şu anda. Ve bu suyu içmeden önce bıraktığı asanın yerinde bu ağacın yeşerdiği, bu fidanın çıktığı görülüyor. Rivayet bu ya. Hala o devirden sonra hikaye nesilden nesile aktarıyor derler. Gerçekten güzel bir yer yapılmış burada. Etrafında da dinlenme yerleri organize edilmiş. Güzel bir yer, keyifli bir yer. Hem köy halkı hem de burayı ziyarete gelenler burada nefis bir zaman geçiriyorlar gibi. Hatay'da geceliğin Asi Nehri her ne kadar alt tarafı kullanılmasa da çok güzel aydınlatılıyor ve köprüleri de çok güzel aydınlatmışlar. Burada şehri yönetenlerin gerçekten önemli bir payı var. Nefis gözüküyor. Çok keyifli. Yürüyüş yapmak çok keyifli. Hatay'ın belki de en göze çarpan özelliklerinden biri olmuş. Son dönemde meydana gelen burası için ve ülkemiz için çok da trajik olan bir takım terör eylemlerinin sonucunda olağanüstü güvenlik tedbirleri alınmıştı tören için. O kadar kalabalığın içerisinde. Belki sırf çantalı olmamdan dolayı bana denk geldi. Şüpheli gördüler. Bayağı anonslar yapıldı. Birkaç tane memur arkadaş gelip çantamı aradılar. Kimlik sordular ama bayağı bir kalabalık vardı. En tehlikeli beni gördüler herhalde yabancıyım diye. Sonra gerekli şeyleri anlattım. Sonrasında da gerçekten birçok şehre göre söylüyorum. Güvenlik güçlerinin iyi de tavrını gördüm. Çok da hoşuma gitti bu. Birçok kişiye de anlattım burada. Sadece hani geldiğimde ilk günümdü. Daha sabahın 5'inden itibaren sokaklarda biraz çekim falan yapayım dedim. Bu başıma gelince de ilk gün böyle bir moralim bozuldu çünkü 10 Kasım törenleri için oradayım. Hani gerçekten de güvenlik elbette önemli ama halkın güvenliği, bütün hepimizin, vatandaşların güvenliği de çok önemli. Onların rahatsız olmaması da çok önemli bence. Yine de tüm güvenlik güçlerimize özellikle böyle sınır illerinde, ilçelerinde görev yapan, sınır boylarında görev yapan tüm güvenlik güçlerimize de yine kolaylıklar diliyorum. Kolay değil işleri. Şimdi Atatürk Stadı'nın, Hatay Atatürk Stadı'nın önünden geçtim. Hatay Spor'un 1. lige çıktığı tarihi bir stat olarak biliniyor. Tarihi diyorum çünkü yeni stat yapılmış ve yeni stata taşınacaklar ama henüz bitmemiş. Hatay aslında bir spor kenti sayılabilir. Milattan önce 195'te olimpiyat şehri olarak biliniyormuş. Çarşının içinde saklı bir cami. Çok enteresan uzun bir koridordan giriliyor. Geçit gibi. Ne yaptıranı belli, ne yapım yılı belli. Enteresan bir minaresi var bölgeye özgü. Bu kapıyı Sultan Abdülhamit Han 1900 yılında inşa ettirmiş ve üzerine bir kitabe yazılmış. Sultanımız Abdülhamit'in himayesinde bu kapıyı saygın yüce Doğu Patriğin Meletios inşa etti ve inşasını tarihledi. Ey kullar bu kapıdan giriniz ve şükrediniz diye bir kitabe var. Hatay'da özellikle öğle saatlerinde bir şeyler atıştırmak için en iyi tercihlerden biri ünlü Hatay döner. Biraz böyle soslu moslu. İstanbul'da da çok fazla yaygındır. Başka illerde de vardır belki. Ama Hatay'da bu sıra sıra özellikle bu Saray Caddesi tarafında birçok dönerci bulunuyor. Hatta bazıları özellikle yine internet üzerinde fazlaca ünlü. Yalnız lezzet olarak iyi bir yer arıyorsanız oradan biraz uzaklaştıracağım sizi. Asi Nehri'nin karşı kıyısına geçeceksiniz. Eden et döner. Bunu videonun altına da ekliyorum. Mutlaka burada bir döner yiyin. Özellikle tabak yerine yani tabakta porsiyon yerine dürüm yerseniz daha bir tadına varıyorsunuz aslında. Hatay'ı sonbahar aylarında görme şansımız oldu ama ilkbaharda da görmek lazım sanki. Belki de Expo döneminde bir daha gelme fırsatımız olur. Buraların daha canlı olduğu bir dönemde belki pandemi illetinden kurtulursak gerçekten koronavirüs, Covid-19 illetinden kurtulursak Hatay'ın daha güzel zamanlarında yaşamak mümkün. Çünkü bana anlatılan bazı şeyleri canlı olarak görmemek kötü oluyor. İnsanların sokakta yaşadığı bir şehir saat 10'dan sonra neredeyse tamamen kapanıyor. Çünkü ondan sonra mekanlar vesaire de kapanıyor. Bu yürüyüş yolları, bu güzel parklar Hatay'da bulunan çok güzel insanları hak ediyor. Çünkü çok güzel çalışmalar yapılmış. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Valiliği güzel dokunuşlar yapmışlar kente. Birkaç tane daha fikrim var ama belki ileride yaparlar. İşte bir Hatay
turunu, Hatay gezisini de böyle bitirdik. Umarım Hatay'a gelme fırsatınız olur ve geldiğinizde ya da gelmeden önce bunları izler. Bunlardan biraz da hani gaz alır. O sayede çok daha güzel, keyifli bir seyahat geçirirsiniz. Hoşçakalın.